Bu videoda Richmond hakkında konuşacağız. YouTube'daki Richmond videolarını izledim. Ancak bu bölgede yaşayan biri olarak maalesef hakkının tam anlamıyla verilmediğini gördüm. Bu yüzden bölgeyi A'dan Z'ye tüm yönleriyle ele alarak neden tek bir içerik olarak hazırladığımı açıklamak istiyorum. Genel olarak Londra'da Türklerin daha yoğun yaşadığı yerler Enfield, Hackney ve Haringey gibi bölgeler aslında. Ancak Richmond daha yüksek yaşam standartları ve kaliteli okullarıyla tanındığı için özellikle maddi durumu elverişli Türk ailelerinin tercih ettiği bir yer. Bölge sakinliği ve güvenli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu da özellikle çocuklu aileler için çok cazip bir yaşam ortamı sunuyor diyebiliriz. Yani Richmond'a taşınan Türklerin profiline baktığımızda genelde huzurlu ve kaliteli bir yaşam arayışında olan aileler öne çıkıyor. Richmond, Londra'nın merkezindeki turist kalabalığından arınmış, sakin ve oturmuş bir yerleşim bölgesi. Londra'nın en düşük evsizlik oranlarına sahip bölgelerinden biri. Bu düşük oran, bölgenin yüksek yaşam standartları, güçlü sosyal hizmetler ağı, etkili evsizlikle mücadele politikalarının bir sonucu. Burada sorun çıkaracak, güvenlik hissini zedeleyecek türden insan sayısı da yine Londra'nın bütününe kıyasla daha az. 2023'te yapılan bir çalışmaya göre burası Londra'nın en düşük suç oranına sahip bölgesi. Çocuklu ailelerin Richmond'ı tercih etmesinin bir diğer nedeni okulların kalitesinin yüksek olması. Öncelikle buradaki devlet okulları çok iyi bir seviyede. Birçok okul iyi ya da mükemmel gibi yüksek puanlar almış durumda. Bu devlet okullarının gerçekten kaliteli bir eğitim sunduğunu gösteriyor. Tabii özel okullara baktığımızda da durum farklı değil. Richmond'daki özel okullar akademik başarıya odaklanıyor ama aynı zamanda sanat ve spor gibi alanlarda da çocukları destekliyor. Bir diğer artı ise uluslararası öğrencilere yönelik programlar. Richmond'daki birçok okul farklı kültürlerden gelen çocukların rahatça uyum sağlayabilmesi için özel programlar sunuyor. Genellikle Türkiye'den gelen aileler eğer özel okullara göndereceklerse bu tarz okulları tercih ediyor. Kısacası Richmond'da eğitim kalitesi hem çocukların başarısını hem de kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir yaklaşıma sahip. İşte bu yüzden çocuklarının en iyi eğitimi almasını isteyen aileler bu bölgeyi tercih ediyor. Richmond sadece güvenli ve kaliteli bir yaşam sunmakla kalmıyor, doğayla iç içe bir yaşam fırsatı da sunuyor. Richmond Park gibi büyük yeşil alanlar, Thames Nehri kıyısında yürüyüş ve bisiklet yolları yine çocuklu ailelerin ilgisini çeken bir diğer özellik. Şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyen benim gibi çocuksuz bireyler için de bulunmaz bir nimet. Merkezden uzak gibi görünse de Richmond, Londra'nın merkezine ulaşım açısından oldukça avantajlı. Tren ve otobüs hatları oldukça gelişmiş. Bu da iş yerleri veya şehir merkeziyle bağlantı kurmak isteyenler için büyük bir kolaylık. Trenle Waterloo istasyonuna yarım saatte varabilirsin. District Line'ın son durağı olan Richmond istasyonundan metroyla Victoria, Westminster ve Tower Hill gibi istasyonlara 40 dakikada ulaşabilirsin. Richmond sakin olduğu kadar sosyal yaşam açısından oldukça canlı bir bölge. Buradaki kaliteli restoranlar, butik mağazalar ve kafeler Londra'nın merkezine gitmeden birçok ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Richmond'a bağlı bazı mahalleler de oldukça popüler. Richmond Town, tarihi yapıları ve alışveriş caddeleriyle biliniyor. Twickenham rugby tutkunlarının gözdesi. Kew, dünyaca ünlü Kew Gardens'a ev sahipliği yapıyor ve tarihi Kew Bridge isimli köprüsüyle meşhur. Benim yaşadığım yer de Kew Bridge, bu yüzden bu video benim için çok özel. Barnes ise köy havası ve sakinliğiyle tanınıyor. Tahmin edilebileceği gibi burası eğitim seviyesi yüksek bir nüfusa sahip. Neredeyse %70'lik bir kesim üniversite veya daha yüksek bir eğitim derecesine sahip. Ortalama hane geliri de Londra ortalamasının biraz üzerinde. Gelir seviyesi iyi olan aileler burada kalıyor.
Bu da bölgenin güvenliğini ve eğitim kalitesini artıran bir etken olarak yine karşımıza çıkıyor. Bir de Richmond'ın mutluluk sıralamasında aldığı birincilikten bahsedelim. 2023'te yapılan bir araştırma sonucuna göre Birleşik Krallığın en mutlu belediyesi seçildi Richmond. Sadece Londra değil, tüm Birleşik Krallık genelinde en mutlu yer seçilmesi büyük bir olay. Bu da burada yaşayan halkın şartlardan gerçekten çok memnun olduğunu gösteriyor. Richmond'da kiralık evler Londra ortalamasının üzerinde fiyatlara sahip. Richmond Town ve Kew bölgelerinde Victoria tarzında tarihi evlere ek olarak nehir manzaralı müstakil evler, siteler, daha modern hatta rezidans tarzında evler de var. Bir yatak odalı daireler 1500-2000 pound civarında, 2 yatak odalılar ise ortalama 2000-3000 pound arasında değişiyor. Müstakil evler geniş bahçeleriyle öne çıkıyor. Kiralar 4000 pound'dan başlayıp 25.000 pound'a kadar çıkabiliyor. Bu seçenekleri Rightmove ya da Zoopla gibi sitelerden inceleyebilirsin. Mutlaka Richmond'a taşın demiyorum tabii ama belki turist olarak Londra'ya gelmişken bile bu kadar övülen Richmond gerçekten nasıl bir yermiş diyebilirsin. Eğer öyleyse bir gününü ayırarak bu harika noktaların birkaçını keşfetmek, kendine unutulmaz bir Richmond deneyimi yaşatmak mükemmel bir fikir. Richmond Park, Londra'nın kraliyet parklarından biri ve Avrupa'nın en büyük şehir parklarından biri unvanına sahip. Burası serbestçe dolaşan geyikleriyle ünlü. Geyiklerin bu parkta olmasının hikayesi de ilginç aslında. 17. yüzyılda Kral 1. Charles parkı özel bir av alanı olarak kullanmaya başlamış. Bugünse insanlar doğayla iç içe sakin bir gün geçirmek ve doğanın içinde yürüyüş yapmak için buraya geliyor. Dünya Mirası listesindeki Kew Gardens bitki severler için bir cennet. Burayla ilgili ayrı bir içeriğim var. Bu video bitince mutlaka izlemeni öneririm. Ünlü Temperate House serası dünyanın en büyük Victoria dönemi serası ve içi egzotik bitkilerle dolu. Ziyaretçileri en çok etkileyen kısımlardan biri ise pagoda. 19. yüzyılda Çin kültürüne olan ilginin bir simgesi olan pagoda, dönemin mimari ve kültürel etkisini yansıtıyor. Parktaki dev Amazon nilüferlerinin sergilendiği cam ev, kraliyet ailesinin en küçük ve en güzel saraylarından biri, Kraliçe Charlotte'un kulübesi, İngiliz ressam ve bitki bilimci Marianne North Galerisi görmen gereken başlıca noktalar. Richmond, Thames Nehri boyunca uzandığı için nehir kenarında yürüyüş yapmak ve doğayla iç içe olmak harika bir deneyim. Özellikle yaz akşamları kıyıdaki kafelerde oturup keyif yapmak büyük bir lüks gibi hissettiriyor. Nehir kıyısında aynı zamanda çeşitli tekne turları da mevcut. Böylece Richmond'un ve çevresindeki bölgelerin güzelliklerini nehirden de görebilirsin. Edebiyat severler için Richmond'un özel bir anlamı daha var. Ünlü İngiliz yazar Virginia Woolf burada uzun zamanlar yaşamış ve hatta birçok eserini de bu bölgede yazmış. Nehir kenarında bir bankta oturan Virginia Woolf'un heykelini selamlamadan yürüyüşünü tamamlama. Richmond Hill manzarasıyla ünlü ve benim bu şehirde en sevdiğim yer. 18. yüzyılda ressamlar bu manzarayı tuvallere taşımak için buraya gelirmiş. Bu tepede uzanan manzara İngiltere'nin doğa manzaralarına duyduğu sevginin de bir sembolü aynı zamanda. Yanına en sevdiğin insanı al, hatta bir de güzel bir içecek al, gün batımında buraya çıkıp Richmond'un bu klasik anını yaşa. Söz veriyorum bu anıyı hayatın boyunca tatlı bir gülümsemeyle hatırlayacaksın. Sadece bir çiçekçi ya da dekoratif eşyalar satan bir dükkan değil. Burası aynı zamanda yiyecekleriyle ünlü bir kafe ve restoran. Tam bir botanik cenneti olan Peterson Nurseries, vintage dekorasyonu ve bitkilerle dolu ambiyansıyla oldukça huzur verici. Benim favorim havuçlu kek ve kahve ikilisi klasik ama buranın favorilerinden biri de kuşkusuz afternoon tea deneyimleri. Benim neredeyse her gönderimde bahsettiğim Ivy Richmond'da da var bu arada. Ve burada özellikle kahvaltı, brunch gibi bir öğün şahane oluyor. Richmond'da kahve severlerin mutlaka uğraması gereken bir yer olan Kiss the Hippo, bölgenin en iddialı mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. 2018 yılında açılan bu kafe kısa sürede
Londra'nın önde gelen 3. dalga kahve duraklarından biri haline geldi. Eğer akşamını da Richmond'da geçireceksen Scott's Richmond burada çok şık bir yer. Caz müzik sevenler için de güzel bir opsiyon. Richmond High Street buranın alışveriş merkezi. Alışveriş yapabileceğin butik, mağaza, dükkan, kafe, restoran mevcut. Bölgenin en popüler kitapçılarından biri konumu nedeniyle Waterstones ama bir diğeri de The Open Book. Ayrıca sıcak çikolata sevenler için yine Knoops'un bir şubesi burada var. Buraya da mutlaka uğramanı tavsiye ediyorum. Eğer bir Ted Lasso hayranıysan Richmond'a gelmişken dizinin büyülü atmosferini keşfetmeden dönme. Dizide sıkça gidilen pub'ın gerçek adı The Prince's Head. Burada gerçek bir İngiliz pub deneyimi yaşayabilirsin. Richmond Green ve Ted'in evi olarak kullanılan şirin Paved Court gibi duraklar seni doğrudan diziye ışınlandıracak. Eğer vakit konusunda sorunun yoksa ve tarihi mekanlara da ilgi duyuyorsan, edebiyatçı Horace Walpole'un gotik tarzdaki ünlü olan evi Strawberry Hill House, Georgian dönemi zarafetine sahip olan Marble Hill House ve tarihi Richmond tiyatrosu da listende olsun. Richmond'ın sunduğu sakinlik, doğa ve kaliteli yaşam burayı Londra'da gerçekten özel bir yer haline getiriyor. Umarım Richmond hakkında merak ettiklerine yanıt bulabileceğim bir içerik olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Cheers!